Efsaneye göre Konfüçyüs henüz doğmadan önce annesi Çingtisai bir oğlunun olması için Tanrı'ya yalvarıyordu. Oğlunun olmasını öyle çok istiyordu ki bunun için dini ayinler bile yapmıştı. Bir gün rüyasında Tanrı ona akıllı, bilge bir oğlunun olacağını, onu alıp dut ağacının kovuğundaki mağaraya götürmesi gerektiğini söyledi. Kadın gördüğü bu rüyayı eşine anlattı. Konfüçyüs'ün babası bu rüyanın ne anlama geldiğini öğrenmek için o zamanın ünlü kahinlerine gitti. Kahinler de ona rüyasında gördüğünü yapmasını ve çocuk doğduğunda onu dut ağacının bulunduğu mağaraya götürmesini söylediler. Çocuk doğduğunda babası onu dut ağacının kovuğundaki mağaraya götürdü. Babası Konfüçyüs'ü mağaraya götürdüğünde birden ejderler ve periler belirdi. Bunlar dut ağacının kovuğundaki mağaranın ağzını tutarak çocuğu korudular. Bu kutsal çocuğun doğumu ile birlikte gök yerinden oynadı, gökten yere güzel nameler döküldü. Bebeğin vücudunda tam 49 işaret vardı ve şöyle yazıyordu: kaideler koyacak ve insanların işlerini düzenleyecek. O sırada mağarada bir mucize oldu. Mağaranın ortasında yer yarıldı, içinden bir su kaynağı fışkırdı. Tek boynuzlu bir at üzerinde yazılar olan bir tablet getirmişti. Tablette şunlar yazıyordu: Su cevherinin oğlu Tısov'da ve her yerde başarılar kazanacak, tahtsız bir kral olacaktır. Konfüçyüs hakkında anlatılan ve yazılan birçok güzel efsanenin dışında onun büyük bir adam olacağı çok küçük yaşlardan itibaren belliydi. Henüz 3 yaşındayken babasını kaybetti. Çok erken yaşlardan itibaren çalışıp hayatını kazanmak zorunda kaldı. Söylentiye göre daha henüz 15 yaşındayken bilge, hikmet sahibi bir insan olmaya karar verdi. 19 yaşına geldiğinde evlendi, bir oğlu, 2 kızı oldu. Evlendikten sonra bir devlet işine girdi. Orman ve hayvan sürüleri müfettişi oldu. Çocukluğundan itibaren öğrenmeye olan tutkusu sayesinde genç yaşına rağmen her konuda çok fazla bilgi edindi. 22 yaşına geldiğinde öğretmenlik yapmaya karar verdi ve bir akademi kurdu. Akademide öğrencilerinin çoğu gençlerden oluşuyordu. Onlara doğru hareket etmenin yollarını ve hükümet yönetimini öğretmeye başladı. Okulda hiçbir fakiri geri çevirmez. Sadece zengin olanlardan para alırdı. Öğrencilerini sadece öğrenme hevesi ve yeteneklerine göre değerlendirirdi. Öğretmen ve idareci olarak gittikçe adı daha da fazla duyulmaya başladı. Eski ve geçersiz kuralları ortadan kaldırmakta hiç tereddüt etmezdi. Bunun için onun büyük bir devrimci olduğu söyleniyordu. Kendi zamanının tarih ve felsefesine çok hakimdi. Kendi bulunduğu ülkenin tarihini çok iyi öğrenmiş, kendi hükümet yönetimi, prensip ve ahlak kurallarını bunun üzerine kurmuştu. Milattan önce 517 yılında Su devletinde yüksek tabakadan 2 genç onun öğrencisi oldu. Hayatının sonuna kadar yanından hiç ayrılmadılar. Onlarla birlikte imparatorluk sarayına gitti. İmparatorluk kütüphanesinde bir süre musiki ile meşgul oldu. Musikinin onun üzerinde çok büyük etkisi vardı. Hatta musikiyi dinlerken yemek yemeyi unuttuğu söylenirdi. Müziği, her şeyi dengede tutmanın anahtarı olarak kabul ediyordu. Söylentiye göre Konfüçyüs bu ziyareti sırasında aynı devrin önemli çağdaş filozofu Laozi ile karşılaştı. İkisi de o devrin en büyük filozoflarındandı ancak görüşleri birbirinin tamamen zıttıydı. Konfüçyüs pratik bir insandı. Kendini fazilet sahibi olmaya ve fazilet sahibi insanlar yetiştirmeye adamıştı. Ona göre bir insanın düşünce ve davranışlarıyla fazilet sahibi olması ruhen de mükemmel olduğunun ispatıydı. Konfüçyüs'ün Su devletini ziyareti sırasında bir ihtilal patlak verdi. Hükümdar komşu devlete Tsov'a sığındı. O sırada Konfüçyüs ve 2 yardımcısı da Tsov'a gittiler. Daha sonra memleketin her yerine seyahat ederek insanlara nasıl fazilet sahibi olunacağını öğretmeye başladı. Büyük kalabalıklar Konfüçyüs'ü dinlemeye geliyorlardı. Zamanla ona filozof Kung adını verdiler. Yanındaki genç yardımcıları onunla her yere gidiyor, her hareketini, her sözünü dikkatle izliyorlardı. Tilmiz dedikleri genç yardımcıları onun hakkında bilinen her şeyi yazarak bugüne gelmesini sağlamışlardır. Konfüçyüs uzun boylu bir adamdı. Çoğunlukla kollarını 2 yana açarak yürürdü. Görünüşte soğuk ve resmi bir duruşu vardı.
Tilmizleri ona büyük saygı duyardı. Her sözünü gerçeğin bir incisi olarak kabul ederlerdi. Hiç kimse onun yanında laubali olamazdı. Kimseyle samimiyet kurmazdı. Onun da zayıf yanları vardı. Mesela gök gürültüsünden çok korkardı. Fevkalade yüksek karakterli, hareketlerinde hiçbir hataya düşmezdi. Ortalama insanların çok üzerinde olduğuna kimsenin şüphesi yoktu. Confucius çok bilgili ve faziletli bir kişinin ülke yönetiminde çok faydalı olabileceğini bizzat kendisi ispat etmişti. 52 yaşına geldiğinde onu devlet yönetimine davet ettiler ve Qingtu şehrine vali tayin edildi. Çok geçmeden bu görevde çok başarılı oldu ve onu devletin en yüksek kademesine, başbakanlığa getirdiler. Onun zamanında ahlaksızlık, hainlik azalarak yok oldu. Sadakat, kadın ve erkeğin ahlaklı olması ve görevini en iyi yapmak gibi davranışlar bu dönemin en önemli özelliği oldu. Bu durum şarkılara konu edildi. Confucius, genç ve yaşlılara ayrı ayrı yiyecekler verilmesini, herkesin bünyesine uygun işler yapmasını sağladı. Bütün eşyaların fiyatını tespit ettirdi. Ticareti arttırmak için devletin yardım etmesini sağladı. Ulaştırma için yeni yollar ve köprüler yaptırdı, eskilerini tamir ettirdi. Dağlardaki eşkıyalığa son verdi. Kanun karşısında herkesin eşit olmasını sağladı. Halk Confucius'un yaptıklarını desteklerken zengin kesim bundan hiç hoşnut olmadı. Tısov devletinin prensi Su devletinin bu kadar gelişmesinden memnun değildi. Onu kendisine tehdit olarak görüyordu. Bunu bir şekilde durdurmalıydı. Tısov devletinin prensi bir Çinli hilesine başvurup çok güzel dans eden ve şarkılar söyleyen 80 kadın seçti. Bu kadınları Su devletine gönderdi. Su prensi ve etrafındaki görevliler bu kadınlara karşı koyamadılar ve görevlerini ihmal etmeye başladılar. Confucius 3 yıl iktidarda kaldıktan sonra Su devletinden ayrıldı. Tam 13 yıl memleketi dolaştı. Gittiği yerlerde prensler gibi karşılanıyordu. Hatta gittiği bir kasabanın gelirini ona bağışlamak istediler. Ancak o üstün bir adam, yaptığı hizmetler karşılığında para alır. Haksız kazanılan zenginlik havada geçen bir buluta benzer diyordu. Refahı olduğu kadar sıkıntı çekmeye de alışkındı. Bir tilmizi onun aç kaldığını görünce çok üzüldü ve ona üstün bir adam mutlaka böyle bir hayata katlanmalı mı diye sordu. Confucius, üstün adam arzularına karşı koyabilmeli. Üstün adamlar böyle hayata katlanabilirler. Küçük adamlar ise iradelerini kaybederler dedi. Confucius 70 yaşına geldiğinde memleketine geri döndü. Artık politikayla ilgilenmiyordu. Kalan yıllarını dizinin dibinden ayrılmayan tilmizlerine nasihatler vererek geçirdi. Kendi elleriyle Chun Chiu King yani İlkbahar ve Sonbahar adındaki kitabını yazdı. Ölümünden 200 yıldan fazla zaman geçmişti ki Çinli hükümdar onun eserlerini yok etti. Fakat ondan sonra gelen hükümdarlar Confucius'un eserlerini tekrar canlandırmaya çalıştılar. Bugün Çin'de birçok kişinin onun kitaplarını ezbere bildiği söylenir. İhtiyatlı davranan hiçbir zaman yanılmaz demişti. Confucius hiçbir zaman dini, felsefi, politik bir sistem kurmamıştı. Geçmiş, bugün ve gelecekte doğru olanı arıyordu. Kuzey Çin'in Qifou şehrinde doğmuş olan Confucius'un şehrin dışında ağaçlarla kaplı bir tepe üzerinde mezarı vardır. Kung soyundan gelen binlerce kişinin hala daha orada yaşadığı söyleniyor. M.Ö. 478 yılında 73 yaşında ölmüş, son sözleri "Beni anlayan kimse yok, beni üstad olarak kabul eden hiçbir hükümdar çıkmadı" olmuştur. Fakat tilmizleri 3 yıl boyunca onun mezarı başında nöbet tuttular. Şöhreti gittikçe daha fazla yayıldı. Aradan binlerce yıl geçmesine rağmen onun sözleri hala daha ağızdan ağza dolaşmaktadır.